Herkese merhaba. Bugün sizlere sıfırdan bir deniz akvaryumu kurarken bilmeniz gereken her şeyi detaylı olarak paylaşmak için elimden geleni yapacağım. Türkiye'de çok fazla sayıda deniz akvaryumu ile uğraşan olmasına rağmen bu hobi ile ilgili çok fazla bilgisini paylaşan insana ulaşmak maalesef pek mümkün değil. Eğer çevrenizde gerçekten bu hobiyle ilgili uğraşan, bilgi alabileceğiniz birileri varsa gerçekten bu konuda şanslısınız. İnternette de yabancı kanallar haricinde Türk kanallarında çok fazla, çok detaylı olarak herkesin erişebileceği nokta bilgilendirmeler ile yapılacak şeyleri anlatan kanallar çok fazla yok. Evet, bunu yapan arkadaşlar var. Ben de onlardan yararlandım. Ama çoğunlukla yabancı kanallarda daha yoğunluklu videolar ve paylaşımlar olduğu için oradan genel bilgilendirmelerimi edindim. Mevcut deniz akvaryumu ülkemizde evet gerçekten maliyetli. Bunu maliyeti düşürerek de yapmak mümkün ama bunun daha farklı bir sonuçları olabiliyor. Bunları zaten detaylı olarak açıklarız. Çok uzun süre tatlı suyla uğraştığımı söylemiştim. Şu an evimde iki tane oranda akvaryumum var. Bir tane 40'a 40'lık bir akvaryum. Yaklaşık 65 litre seviyelerinde. Bir tane de yaklaşık 60'a 40'lık 90-95 litre seviyelerinde akvaryum mevcut. 1,5 yıldır bu balıklar benle kayıpsız bir şekilde ilerletiyorum. Su gördüğünüz gibi cam. Bunu sağlamak için de filtre malzemelerinden tutun suyun kalitesi ve benzeri gibi şeylere çok fazla dikkat ediyorum. Ee, vaktim bol olduğu için tuzlu akvaryumunda da gayet güzel başarı elde edeceğimi düşünüyorum. Öncelikle bu hobinin en önemli şeyi sabırlı olmak. Sabırlı olduğunuz zaman gerçekten çok başarılı olabilirsiniz. Maliyetleri bir kenara attığınızda deniz akvaryumunun çeşitli ekipman ihtiyaçları mevcut. Bunun haricinde sadece tatlı su akvaryumundaki deneyimlerinizle bu hobiye girmek istiyorsanız biraz hüsranla sonuçlanabilir. Evet, örnek veriyorum, dış filtre olarak e, deniz akvaryumunda dış filtre de kullanabilirsiniz. Ama bunu yaptığınız zaman onun bakımı, temizlenmesi, sudaki parametreleri sürekli olarak test edip bunların doğru seviyede kalmasını sağlamak gerçekten zor olabiliyor. Çeşme suyu kullanmak sudaki mikroorganizmalar, klor vesaire gibi etkenlerden dolayı suyumuzun kalitesini çok fazla değiştirebiliyor. İşte algler, yosunlar ve benzeri gibi şeyler istenmeyen sonuçları getirebiliyor. Ben burada her şeyi kitabına göre uygulamak istedim. İzmir'de yaşıyorum. Akvaryumu özel yaptırdım. Şu an karşıda gördüğünüz akvaryum 70'e 50, yüksekliği de 45 santim. İnce sistem, alttan samplı bir akvaryum. Yaklaşık olarak kaya ve kumları çıkardığınızda SAMS dahil 160 litre gibi bir su hacmine sahibim. Mevcutta deniz akvaryumunun tatlı sulardan farkı zaten tahmin edebileceğiniz gibi tuzlu su olması. Tuzluluk en belirgin fark. Deniz canlıları, mercanlar belirli bir tuzluluk seviyesinde yaşamak zorundalar. Deniz akvaryumundaki tuzluluk seviyesi de bizim 1024, 1025, 1026, 1027 diye söylediğimiz tuzluluk oranı aslında. Bindelik değerler. Bunu refraktometre diye cihazlarla ölçebiliyorsunuz. Diğer önemli özellik de döngü ve stabilite. Deniz akvaryumlarındaki biyolojik döngü yani nitrifikasyon süreci çok daha nazik bir şekilde ilerliyor. Sudaki parametrelerdeki en ufak değişiklikler suyun kalitesini ve canlıların içerisindeki canlıların yaşamını gerçekten çok büyük bir seviyede etkileyebiliyor. Ekipman ihtiyacı olarak da tatlı suya kıyasla deniz akvaryumları için çok daha fazla özelleştirilmiş ekipmanlara sahip olmamız lazım. Bunları zaten paylaşacağız. Yani deniz akvaryumundaki canlılar da zaten tatlı sudan daha farklı, daha renkli. İşte mercanlar olsun, omurgalı, omurgasız canlılar olsun.
daha göze hitap eden canlılar. Şimdi deniz akvaryumu için başlangıçta hangi ekipmanlar şart? Bir tık bunlara değinelim. Zaten akvaryum, sump bence bu işin olmazsa olmazı. Sump alttan, arkadan, yandan gibi seçeneklerle tercih edilebilir. Ben alttan sump'lı bir sistem tercih ettim. Protein skimmer diye bir cihazımız mevcut. Bu da olmazsa olmaz. Dalga motorları, ısıtıcı, aydınlatma, yerine göre canlı kaya ya da kuru kaya, kum, tuz karışım ve test kitleri gerçekten bu akvaryum için gerekli ekipmanlar. Şimdi mevcuttaki baktığımızda akvaryumun detaylarını şöyle ben bir paylaşayım. Öncelikle Türkiye'de ekipman olarak çok fazla alternatif mevcut değil. İşte ithal süreçleri olsun vesaire olsun. Işık bulma, dalga motoru bulma, kafa motoru bulma, protein skimmer bulma gibi seçeneklerin alternatifi çok fazla yok. Olanlar da zaten fiyatları gerçekten çok pahalı. Benim şöyle bir avantajım var. Benim kardeşim yurt dışında Almanya'da şu anda çalışıyor. Orada çalıştığı için ben onun aracılığıyla ışığım olsun, dalga motorum olsun ve benzeri gibi ekipmanları gerçekten Türkiye'dekinden neredeyse 1/3 fiyatına getirtebildim. Bu benim bir avantajım oldu. Keşke herkes bu avantaja sahip olabilse. Mevcutta 160 litrelik bir akvaryum demiştim. İçerisinde 15 ile 18 kilo arasında yaklaşık bir kaya mevcut. Kuru kaya var. Ben bu kayaları akvaryuma koymadan önce yaklaşık olarak bir hafta boyunca çamaşır suyunda beklettim. İçerisinde dönen bir suyla beraber tamamen arındırdım herhangi bir içerisinde kalabilecek mikroorganizma ve benzeri gibi şeylerden. Bir hafta sonra da duruladım ve kurumaya bıraktım. Yani yaklaşık olarak akvaryum yapılana kadar kayalarım da bu süreçte tertemiz arınmış bir şekilde hazırlandı. Yaklaşık yine bir 20 kiloya yakın içerisinde kum var. Akvaryum mobilyaya hafif şöyle gömmeli girdiği için orada yaklaşık bir 4-5 santimlik payım var. Kumun seviyesi de zaten tam benim için ideal oldu. Kaya ve kum deniz akvaryumlarında biyolojik dengeyi sağlayacak en önemli ekipman diyebilirim. Tatlı sularda nasıl bizim filtre malzemelerimiz varsa deniz akvaryumlarındaki filtre malzemesi de kaya ve kumdan oluşuyor. Buna seçenek olarak tabii ki eklenilebilir. Benim de kendimce yaptığım farklı eklemeler mevcut. Onları da zaten paylaşırım. Deniz akvaryumundaki diğer önemli şey de zaten tatlı sudan farklı olarak çok fazla dalga gereksiniminin olması. Suyun hareketliliği gerçekten deniz akvaryumu için çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi denizler, okyanuslar sürekli olarak bir sirkülasyon halinde. Oradaki canlılar da buna adapte olmuş şekilde yaşayabiliyorlar. O yüzden akvaryumun içerisinde dalga olması herhangi bir şekilde onları olumsuz etkilemeyecek. Aksine eğer mercan besleyecekseniz dalganın su içerisinde yapmış olduğu hareket onları görsel olarak çok daha şekilde akvaryumda durmasını sağlayacak. Ben akvaryumda şu şekilde üstünde Euro Bracelet denilen şekilde lazer kesim yaptırdım. Bunu yapanlar çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Su sıçramalarının da önüne geçmiş oluyorum. Benim sampa iniş kısmım şu arkada gördüğünüz gibi ızgara. Şurası zaten su taşma sisteminin olduğu yer. Şurası da kafa motorunun bana akvaryum içerisinde bastığı kısım. Akvaryumda ince sistem demiştim. Gördüğünüz gibi arkada herhangi bir borulaması mevcut değil. Bu sump tarafında borulaması var. Işık deniz akvaryumlarındaki en önemli ve en pahalı malzemelerden bir tanesi. Araştıran arkadaşlar zaten bunu görür. Ben bunu yurt dışından getirttim ve gerçekten Türkiye'de bu fiyatlara yani bu özellikle bir cihaz almak isteseniz benim getirttiğimin neredeyse 3-4 katı fiyat verilmesi gerekiyordu.
Dediğim gibi keşke herkes bu şekilde imkana sahip olarak en güzel deneyimi yaşayabilse. Benim bir şansım var. Bunu kullanma imkanım olduğu için değerlendirdim. Işık çok önemli demiştik. Bu ışığın çeşitli renkleri var. Özellikle deniz mercanları mavi ışıktan çok fazla beslendiği ve büyüdüğü için ışıkların da ona göre özel olması gerekiyor. Dalga motor olarak bende 2 tane var. Biri 12 watt, biri 6 watt. İleride belki bir tane daha ekleyebilirim. Şu an akvaryum biyolojik döngüsünde diyotom denilen bir süreci bekliyor. Yaklaşık 2 haftadır ışık kapalı bir şekilde böyle boş bir halde dönüyor. İçerisine bakterilerini ekledik. Bakterilerin kayalara, kumlara yerleşmesi ve suyu temizleyip diyotom sürecini başlatmasını bekliyoruz. Mevcutta ekipman olarak da ben şu şekilde alttan samplı bir sistemde burayı kendime göre birazcık modifiye ettim. Biraz karışık gibi görünebilir. Ama şöyle bakıldığında gerekli olan bu maceraya başlamak için gerekli olan tüm ekipmanlara sahibim diyebilirim. Şöyle de bir durum var. Bazı şeyleri elde edebilmek için bazı hayatınızdaki şeylerden fedakarlık etmeniz gerekebiliyor. Örnek veriyorum, ben kaliteli bir telefon kullanıyordum. Bu hobiyi de sevdiğim için ve maliyetlerimi ne kadar düşürebilirim bunu düşünürken telefonumun o kadar kaliteli olmasından gerek olmadığını düşündüm ve sattım. Oradan artan parayla yavaş yavaş akvaryum ekipmanlarımı almaya başladım. Kendime çok daha uygun bir telefon aldım. Yani her zaman ileride tekrar elde edebileceğim şeyler var. Ama ertelemek istemedim, açıkçası durum bu. Neyse, konudan sapmayalım. Dediğim gibi SAMP sistemi bu şekilde. Şurası su taşmanın olduğunda akan su. Burası ana iniş. Burası acil durum halinde kullanılabilecek. Şu tarafta basış gördüğünüz gibi. Şimdi ben buraya ekstradan bir UV filtre ve bir tane dış filtre ekledim. Bunların detayını zaten açıklayacağım. Temel çalışma mantığını hızlıca anlatayım. Daha sonraki videoları da detaylı olarak da anlatırım. Yukarıdaki su ızgaralardan aşağıya iniyor. Şurada filter roller dediğimiz temizlik roller'ı var. Bu su şuradaki hazneye geliyor. Buradaki filtre malzemesi de su döngü haline yanlarından sızarak içerisinde atıklar birikiyor. Temiz su bu filtrelerin yanından çıkıyor. Su filtre kirlendiği sürece de bir tane şurada aşağıda şamandırası var. Şamandıraya su geldiğinde de bu filtre dönüyor. Temiz bez tekrar suyun akacağı konuma gelerek böyle bir döngü olmuş oluyor. Yani akvaryumdan gelen pis su ilk önce şurada arınıyor. Arındıktan sonra protein skimmer denilen bir ekipman var. Gene deniz akvaryumlarının olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bu da deniz ve okyanuslardaki dalganın işte kayalara veya kıyıya çarptığında yaşattığı kabarcıkları aslında akvaryum ortamında birazcık da canlandırıyor ve organik atıkları akvaryumdan ayrıştırıyor. Buradaki su kabarcıklar halinde arttığı zaman içerisinde de akvaryumdaki hacme göre organik işte yiyecek artığı olur, balık pisliği olur. Bunlar fazlalaştığında kabarcıklar şuradan artıyor ve yanlara doğru taşıyor. Kabarcığın içerisindeki atıklar da zaten pis bir şekilde şurada birikmiş oluyor. Bunu da belirli periyotlarda çıkarıp temizliyorsunuz. UV filtreyi koymamın sebebi akvaryum daha yeni. Bakteri patlaması yaşandı. Yani içeride bayağı bir bulanıklaşma oldu. Bu bakteri patlamasının da önüne geçebilmek için UV filtrem vardı. Onu kullandım. UV filtreyi beslemek için de bir tane boşta dış filtrem vardı.
O dış filtreyi de hazır kullanayım derken içerisine de Siporax biyolojik malzemelerinden kullandım. Başka bir şey kullanmadım. Hem akvaryumdaki bakterilerin birikebileceği bir ekstra bir yer daha olmuş oluyor. Hem de oradan çıkan temiz su UV'de arınarak tekrar akvaryumun içerisine gelmiş oluyor. Bu tarafta kafa motorum. Kafa motoru da yaklaşık bir 4000 litre basış hacmine sahip, %100'ünde. Ben bunu yaklaşık %15 seviyelerinde kullanıyorum. O da bana bir 600-700 litrelik bir basış sağlıyor. Bunun sebebi de yani genel olarak deniz akvaryumlarındaki beklenilen seviye akvaryumdaki su hacminin yaklaşık olarak bir 5 katı 7 katı filan seviyesinde olması ideal şeklinde, suyun komple olarak dönmesinden kasıt. Şu da su tamamlama. Deniz akvaryumlarındaki su her zaman, eğer alttan samplı bir sistem varsa, kafa motorunun olduğu yerden buharlaşma yaşanıyor. Bu da buharlaşma sensörü su buharlaştığını anladığında yandaki tatlı su haznesi otomatikman buradaki istenilen suyun kalması istenilen seviyeye kadar suyu basış yapıyor. Tuzlu suda buharlaşma olduğunda tuzluluk oranı artacağı için bizim tatlı su eklememiz gerekiyor. Bu sebepten kaynaklı tatlı suyla o dengeyi sağlıyoruz. Yani o belirlediğimiz 1025 vesaire gibi oranları koruyoruz. Su olarak ben arıtma suyu, mix betreçine olan suyu saflaştıran filtre malzemesinin olduğu arıtma su kullanıyorum. Bu iletkenliği sıfır olarak koruyor ve herhangi bir organizma, istenmeyen atıkların akvaryum içerisine girmesini engelliyor. Ben bu şekilde ilerlemeyi tercih ettim. Çünkü en sağlıklısının bu olduğunu düşündüm. Şurada da gene benim yurt dışından getirdiğim dozaj pompam mevcut. Şurada da hazneleri var. Bunlar şu anda boş. Boş olmasının sebebi de benim akvaryumum çok yeni. Herhangi bir mercan vesaire koymayacağım. Belki 3 ay, belki 4 ay sonra koyacağım. O mercanları koyduktan sonra da akvaryumumu test edeceğim. Akvaryumumu test ettiğimdeki suyun belirli parametrelerini istenilen seviyelerde tutabilmek adına oradan çeşitli katkılar suyun içerisine basacağım. Onu ileriki zamanlarda deniz akvaryumu hangi katkılara ihtiyaç duyuyor şeklinde gerekirse paylaşırız. Ama en önemli 3 tanesi alkalinite, magnezyum ve kalsiyum. Bu 3 tanesi deniz akvaryumlarının kritik elementidir. Bunlar sık sık test edilmeli ve istenilen seviyede olması sağlanmalıdır. Test malzemelerini de bulabilirsiniz. Çok çeşitli firmaların yaptığı test malzemeleri var. İnternette farklı videolar var. Nasıl kullanıldığına dair, neden kullanıldığına dair. Normalde zaten akvaryum için kullanılan tuzda bunlar belirli bir seviyede var. Ama akvaryumdaki canlıların tüketimiyle bunlar azalıyor. Azaldığı için de onlara takviye etmemiz gerekiyor. Şu an anlatabileceğim çoğu şeyi anlattığımı düşünüyorum. Bu giriş videosu gibi düşünün. İlla atladığım şeyler olacaktır ya da yanlış söylediğim şeyler varsa kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar kısa ve öz giriş bir şekilde anlatmak istedim. Bunu daha sonraki videolarda kendi deneyimlerimi de katarak farklı bilgilerle aktarmayı düşünüyorum. Sırayla farklı konularda farklı videolar atarak bu hobiye başlamak isteyen arkadaşlar neler yapmalı, neler bekliyor, bunları da paylaşarak bilgilendirme sağlarım. Teşekkür ederim. İyi günler.